Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 tane çok güzel tarif yapıyoruz. Damat pastası ve Starbucks kurabiye yapacağız. İlk olarak Starbucks kurabiye ile başlıyoruz. Kabın içerisine 200 gram oda sıcaklığında tereyağı koydum. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 100 gram. 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Elinizde tereyağı yoksa margarinle de yapabilirsiniz ama kesinlikle tereyağı kullanmanızı öneririm. 2 tane yumurta sarısı, 1 paket şekerli vanilin, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ekledim. Şimdi bütün malzemeyi yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Şimdi üzerine Kento'nun bu karamelli küplerinden koyuyorum. Sütlü kurabiye çikolatası kullanacağım. Elinizdeki herhangi bir çikolatayı ekleyebilirsiniz. Normal tablet çikolatayı alıp küçük parçalara kesip de kullanabilirsiniz. Toplamda 100 gram çikolata kullanıyorum. Damla çikolata ve parça çikolatayı karıştırarak kullandım. Son olarak biraz da ceviz içi ekliyorum ve hamuru tekrardan yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra hamuru 2 parçaya böldüm. Tezgahın üzerine streç film yaydım ve hamuru bu şekilde silindir haline getiriyorum. Streç filmi hamura sarıyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde tezgahın üzerinde silindir haline getiriyorum ve streç filme sarıyorum. Hamurları sardıktan sonra 1 saat boyunca buzlukta bekleteceğim. Böylece çok daha rahat kesilecek. Bu şekilde buzluğa kaldırıyorum. Dediğim gibi 1 saat boyunca bekleteceğim. Şimdi kurabiyeleri buzluktan çıkarttım. Dilim dilim keseceğim ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim. Bu kurabiyeyi isterseniz bu şekilde streç film sarılı olarak 1-2 ay kadar buzlukta bekletebilirsiniz. Acil bir misafiriniz geldiği zaman hafif çözüldüğünde kesip pişirebilirsiniz. Çok pratik oluyor gerçekten. Hamuru bu kalınlıkta kesiyorum. Çok kalın kesmemeye dikkat edin. İçi pişmeyebilir. İç görüntüsü bu şekilde oluyor. İstediğiniz farklı malzemeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ama genel olarak çikolata ve ceviz çok yakışıyor bu kurabiyeye. İkinci hamuru da yine aynı şekilde kesip tepsiye alıyorum. Hepsini dizdikten sonra 175 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Sertleşene kadar pişiriyorum kurabiyeleri. Gevrek, kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu an donuk olduğu için birazcık zor kesiliyor tabii. Daha büyük bir bıçak kullanırsanız daha rahat olur. Bu ölçülerle tam bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Bütün kurabiyeleri kestim. Şimdi fırına veriyorum. Pişmiş halleri de bu şekilde hafif kızardı. Tamamen sertleşti. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi damat pastası yapıyoruz. Sanırım tamamen çikolatalı olmasından kaynaklı olarak damat pastası adı verilmiş. İlk olarak kremasıyla başlıyoruz. Tencerenin içerisinde 4 su bardağı süt var. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tane yumurta sarısı, 4
4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da kakao ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. Bu kıvama geldikten sonra artık altını kapatabiliriz. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 pakette şekerli vanilin ekledikten sonra tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. 100 gram bitter çikolata ekliyorum. İsterseniz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Ve kremanın üzerini streçle kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi kekini hazırlayacağım. Kabın içerisine 4 tane oda sıcaklığında yumurtayı koydum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde karışımın rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. Bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisine 25 gram yani bir küçük paket kakao ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı da un ekliyorum. Sıvı yağ ve süt kullanmıyoruz. Tekrardan çırpıyorum. Kek harcım bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Büyük boy kare borcam kullanacağım. Birazcık sıvı yağ koydum. Her tarafına fırçayla yayıyorum. Daha sonra kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fanlı fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim ama her fırın farklı olduğu için kontrollü pişirmekte fayda var. Kek şu anda pişti. İlk sıcaklığı çıktı. 5 dakika sonra üzerine 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker karışımını dökeceğim. Şekeri koyup karıştırdıktan sonra sütü kekin her tarafını ıslatacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Kek sıcak, süt soğuk. Keki soğumaya bırakıyorum. Krema da soğudu. Başka bir kabın içerisine aldım. Şimdi üzerine 1 poşet toz krem şanti ekledim. Yarım paket kadar da sıvı krema ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Kıvamı çok güzel oluyor. İpek gibi yumuşacık bir krema elde etmiş oluyoruz. Hazırlamış olduğum kremayı artık kekin üzerine koyuyorum. Çok parlak, asla böyle katı, yoğun olmayan yumuşacık müthiş bir krema oluyor bu da. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kremayı küçük bir spatula ile her tarafa eşit gelecek şekilde yayıyorum. Buzdolabında 1-2 saat dinlendireceğim. İsterseniz bu aşamada bırakabilirsiniz artık. Ama ben üzerine biraz ganaş kreması hazırladım. Çikolata yoğunluğunu arttırmak için küçük bir sos tenceresinin içerisine 200 ml sıvı krema ekledim. Kaynama noktasına geldikten sonra 200 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Ganaş kreması biraz ılındıktan sonra tatlının üzerine gezdiriyorum. Bol çikolatalı, çok lezzetli bir pasta oluyor. Her tarafına yaydıktan sonra bir gece boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. Buzdolabında bekleyince gördüğünüz gibi ganaş kreması da çok güzel dondu. Şimdi dilimlere ayırıyorum artık. Ben 12 dilim çıkarttım ama bence dilimler büyük oldu. Siz keserken 16 dilime keserseniz çok daha güzel olur. Çünkü yoğun çikolatalı olduğu için büyük dilim olduğu zaman ağır gelebilir. Dediğim gibi 16 dilim olursa çok daha iyi olur. Şimdi üzerine biraz kakaolu krem şanti ile süslüyorum.
Krem şantiyi sıktıktan sonra üzerlerine çilek ve rulo çikolata koyuyorum. En son biraz da damla çikolata ekliyorum. Şimdi doku testi isteyen takipçilerim olacak ama bunu da yine bir yere götürdüm. Eve yapmadım. O yüzden maalesef doku testi yapamadım. Bozmak istemediğim için. Çeşitlerin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.